Merhaba, haftalık yemek hazırlıklarına salata malzemelerinden başlayalım. Önce maydanozları yıkıyorum. Karbonatlı ve sirkeli suda bekleteceğiz. Ben bugünlerde ödem çayı içtiğim için maydanozu fazla tüketiyorum. Sizin haftalık kaç demete ihtiyacınız varsa o kadar demet yıkayabilirsiniz. Kalsiyum kaynağı olan dereotlarımızı da karbonatlı ve sirkeli suda bekletiyoruz. Yeterince mikroplarından arındırdığımıza inandığımız dereotu ve maydanozları kurutma aparatından şöyle kısa bir çekip ardından havluların üzerine serelim. Böylece bütün sularını atmalarını sağlayalım. Aynı işlemleri marullar için de yapıyoruz. Yemekler içerisinde en çok vakte ihtiyacı olan nohut olduğu için öncelikle nohutu suda bekletmeye bırakalım. Burada görülenlere ek olarak havuç da ekleyeceğiz bezelyeye. Daha önce yapılıp buzluğa atılan küçük küçük köfteleri de eklemeyi düşünüyorum protein olması açısından. Önce soğanları zeytinyağında biraz kavuruyoruz. Kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekledim. Fakat bu damak zevkinize göre size kalmış bir seçenek. Burada yıkadığım ve kestiğim domatesleri yemeğe eklediğimi videoya çekmeyi unutmuşum. Karoten deposu olan havuçları da eklemenin zamanı geldi. Ve son olarak buzluktan çıkardığımız küçük köfteleri ekliyoruz. Suyunu da ilave ettikten sonra benim en sevdiğim kısım baharat ekleme kısmındayız. Aklınıza ne gelirse ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. Ne de olsa bağışıklığı güçlendirici etkisi de var. Geçen süre içerisinde nohutlar da yumuşamaya başlamışlar. Bu arada bezelye yemeği de pişti. Bir kısmını kavanoza ayırırken önümüzdeki hafta yemek için diğer kısmını da bu akşam çocuklara yemek olarak sunacağım. Kavanoza koyduğum bezelyelere limon sıkmadım. Çünkü tadını ekşitmesin, kavanozu açtığımda herhangi bir ekşilik olmasın, kafam karışmasın diye. Siz kavanozdan çıkarıp ısıttığınız zaman limonu sıkabilirsiniz. Pirinç pilavı çocukların sevdiği bir yemek olduğu için yapıyorum. Püf noktalarından biri tereyağında pirinci kavururken biraz tuz atmak gerekiyormuş pirinçlerin kırılmaması için. Pirinç pilavı yapmak kolay değil. Eğer önceden pirinçleri suda beklettiyseniz 20 dakika ya da daha uzun süre, o zaman ekleyeceğiniz su miktarı çok olmaması lazım. Üzerini biraz geçecek kadar. Eğer suda bekletmediyseniz biraz daha fazla su ekleyebilirsiniz. Evet, çocukların akşam yemeği hazır. Yanında azıcık bir salata ve havuçla servis yapabilirsiniz. Ertesi gün yenmesi için de çok azıcık borcama ayırıyorum. Ve en önemli şey, su içmeyi unutmayalım. Mercimekleri güzelce yıkadıktan sonra içerisine istediğiniz sebzeleri koyabilirsiniz. Ben havuç ve kabak koydum bu sefer. Maydanoz yemeyen çocuklar için maydanoz, soğan yemeyenler için soğan, kabak yemeyenler için kabak ve domates yemeyenler için domates. Yani yemek seçen tüm çocuklar için mercimek çorbası çok güzel bir alternatif. Her türlü sebzeye ilave edebilirsiniz. Buzluk böreği için patatesli bir iç harç hazırlıyoruz. Öncelikle soğanı zeytinyağında hafif soteleyeceğiz ve önceden haşladığımız ve ezdiğimiz patatesleri de bol baharatla soğana ilave edeceğiz. Siz de fazladan soğan doğramışsanız benim gibi buzluğa atabilirsiniz. Benim için her zaman bakliyat ıslatmak kolay olmuyor. Islatmışken fazladan ıslatıp birkaç hafta daha elimin altında yumuşamış nohut ya da kuru fasulye bulmayı seviyorum. O nedenle bunları bolca ıslatıp buzluğa atıyorum bir kısmını. Gelecek haftalarda planladığım yemeklerden biri de hamburger. Yani buzlukta hazır hamburger köftesinin olması çok güzel oluyor. Ben de bir pratik olarak hamburger ekmeğini yapabilirsem ne ala, yapamazsam hazır alacağız. Ve bir akşam hızlıca hamburger hazırlayabileceğim.
Hamburger yapmak için Türk usulü bir kavanoz kapağını alıyorsunuz. Üzerine buzdolabı poşeti koyuyorsunuz. Sonra o hacimde bir hamburger köftesi elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi hepsi buzluğa. Bundan sonraki aşama çocuklara salatayı sevdirmek için olan çabalarım ve kendim için yaptığım salatalar. Kavanozda salata yapmanın püf noktası öncelikle en alta sıvıları koymaya başlıyoruz. Yani en cıvık olanlar en alta gelecek. Sonra katılara doğru yukarı çıkacaksınız. Şimdi ton balıklı kavanoz salatası yapmayı izliyorsunuz. En altta en sıvı olan balık zeytinyağlı olduğu için daha sulu. Üstüne gene su miktarı fazla olan sebzelerden salatalık. Üzerine soğan ve maydanoz ve üzerine bolca marul koyuyoruz. Kavanoz kapağında 2 geri 1 ileri. Bunu unutmayın. Yoksa tam kapanmıyor. Ben daha önce de domatesli yapmıştım. Bu ton balığının yerine domatesi koydum. Aynı şey, hiçbir fark yok. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde sebzeler koyabilirsiniz. Su içmeyi unutmayalım. Ben vaktim olmadığı için kırmızı pancarı direkt kavanoza koydum. Salataların soslarını küçük kaplarda ayrıca yapıyoruz ve onu sonradan salata yiyeceğimiz zaman tazecik üstüne döküp yiyebiliriz. Bu video biraz acemiliğime geldi. Yaptığım salata soslarını sonradan döktüm. Çekemedim. Çektiklerim bazıları çıkmadı. Yani teknik sorunlar nedeniyle salatalarda bir aksaklık oldu anlatımımda. Bu nedenle bir sonraki videonun konusu salatalar olsun istiyorum. Çekimini gösteremedim ama bugün ayrıca fasulye de pişirmiştim. Kuru fasulyenin püf noktalarından biri içine piştikten sonra biraz tereyağı koymak. Böylece daha kıvamlı oluyor. Kavanozları önceden yıkadım. Kapakları da yıkadım ve yemekleri kaynarken koyuyorum. Konserve yemeklerin püf noktası yemeklerin kaynarken konulması. Son olarak nohut da pişti. Doktor öğrencisi olarak ben yemekleri bu şekilde organize etmeden derslere odaklanamadığımı fark ettiğim için bu kanalda yemek videoları paylaşmaya karar verdim. Sürekli acıkan çocuklara hazır yemekleri sunmak hem de ev yapımı en rahat şey.